Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri hep beraber ele almaya devam edeceğiz. Öncelikle kıymetli dostlar, sesimden dolayı lütfen kusura bakmayın, birazcık rahatsızım, daha yeni kendime geliyorum. İlk olarak hep birlikte bir İsrail'e gideceğiz. Kıymetli dostlar, İsrail basınının önemli iddiaları vardı dün gece saatlerinde. Ne diyorlardı? İşte İsrail ordusu Suriye'deki özellikle de Türk yapılanmalarına karşı, Türk üslerine karşı bir operasyon yapmak istedi. Evet, yanlış duymadınız. Fakat bu operasyon Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın engeline takıldı diyorlardı. Haberin detayları bir karşımıza gelsin. Erdoğan'ın iktidarını pekiştirme çabaları çerçevesinde İsrail Suriye'ye saldırmaya çalıştı ve Trump bunu engelledi denilmekteydi. Alt metinde de Erdoğan Suriye'deki kontrolünü pekiştirmek için önemli girişimlerde bulunurken İsrail ABD'den bölgeye bir kez daha saldırmasını istedi. Ancak bu hamle Türk mevkidaşıyla yakın ilişkisi olan ABD Başkanı tarafından engellendi demektelerdi. Özellikle şu kısım bayağı bir dikkat çekici. Deniliyor ki bu olay Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde daha da kötüleşmeye işaret ederken aynı zamanda Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkinin yeniden güçlendiğini de gösteriyor. Ancak İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin yanı sıra başka sonuçlar da doğuruyor diyordu İsrail basını. Neymiş o başka sonuçlar? Geçtiğimiz hafta Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bölgedeki caydırıcılığı güçlendirmeye amaçlayan üçlü bir savunma anlaşması imzaladı diyor İsrail basını. Anlaşma İran ile yaşanan gerilimlerin ortasına imzalandı. Ancak 3 ülkeden birine yapılacak silahlı saldırı hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilecektir maddesi İsrail için 3 ek cephe daha açabilecek bir maddede olabilir diye İsrail basını böyle yazıp çizmekteydi. İsrail basını demiş işte Suriye'deki Türk oluşumlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirecektik. Trump bunu durdurdu diye. Şimdi karşınızdaki bu görüntüler kıymetli dostlar aslında İsrail basınının ortaya atmış olduğu haberin kanıtı. Bu görmüş olduğunuz görüntülerde Suriye Hava Kuvvetleri eğitim uçuşu icra ediyor. MiG-22 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bu eğitim uçuşlarını nasıl icra ediyor Suriye Hava Kuvvetleri? Tahmin edeceğiniz üzere Türkiye'nin büyük bir destek çabası var bu konuda. Zaten hatırlayacağınız üzere İsrail özellikle de Suriye'deki başarılı harekattan sonra Ahmet Şara yönetiminin başa gelmesiyle beraber Suriye hava sahasında bayağı bir F-35 gezdirip Suriye'deki hava üslerini işte Esad'dan kalma hava uçaklarını falan bombalamıştı. Amacı neydi? Suriye'nin bir hava kuvvetine sahip olmasını istemiyordu. İşte bu eğitim görüntüleri ortaya çıktıktan sonra İsrail böyle bir hamle yapmak istemiş. Tekrardan işte bunlar uçak kaldırıyorlar. Tekrardan bu uçakları vuralım demiş. Fakat Trump demiş ki dur yavaş gel. Hatta öyle ki İsrail ile ABD'nin arasının açıldığını dahi belirtiyor İsrail basına. Bu gelişmelerden şunu rahatlıkla anlayabiliriz ki Türkiye'nin özellikle Suriye sahasındaki hareketliliği tam gaz devam ediyor. Son MSP basın toplantısında da mesela Tuamiral Zeki Aktürk kendisi demişti hani Suriye'deki bölgelerde asker falan azaltmıyoruz diye, geri çekilme durumu falan yok diye kıymetli dostlar. Yani İsrail özellikle de demek ki bir şeylerin kokusunu aldı ki böylesine bir girişimde bulundu. Hemen devamında şimdi mesela İsrail basını da bu mevzunun üzerine gitti gece saatlerinde. Bir televizyon programına İsrail gazeteci Süleyman Mesfade katılmıştı. Evet, ne diyor? Son haftalarda ABD ile İsrail yönetimi arasında büyük anlaşmazlıklar yaşanıyor. Sizlere biraz önce dediğim şey. Özellikle Gazze'ye ilişkin derin görüş ayrılığı var. Hadi şaka yollu da olsa ateşe biraz daha benzin dökeyim. Trump yönetimiyle İsrail arasındaki büyük anlaşmazlık Suriye'de de kendisini gösteriyor. Erdoğan orada kendini kabul ettirme yönünde çok önemli adımları var. Şunu belirtmek istiyorum. İsrail geçmişte Suriye'ye saldırdı ve bu Amerika'nın bilgisi dahilindeydi. Anladığım kadarıyla son haftalarda İsrail Washington'a Suriye'ye saldırmak istiyoruz deyip duruyor. İzin çıkmıyor ama yine de deniyoruz. Zira Erdoğan'ın Suriye'de giderek etkisinin arttığını görüyoruz. Orada Türk etkisini kırmak gerekiyor. Erdoğan Suriye'deki havaalanlarının lojistik depoları ele geçirmek istiyor ve bunu Suriye Devlet Başkanı'nın onayıyla yapıyor diyor. Yani bu kez Suriye yönetiminin iradesine aykırı bir şey yapmıyor. Anladığım kadarıyla Beyaz Saray geçmişte İsrail yanında olmasına rağmen şimdi Suriye'ye ilişkin planlarına müsaade etmiyor. Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi Erdoğan'ın kendisi. Trump'la yakın ilişkisinden bahsediyor işte. Bakın en iyi dostlarından biri haline geldi. Trump da bunu gizlemiyor. İkincisi ise haberlerde kısaca bahsettiğimiz ve geçiştirdiğimiz diğer gelişmeyle ilgili. İşte var ya şu soru çok önemli. Şöyle bir soru işareti var diyor İsrailli gazeteci. Eğer İsrail şimdi Suriye'deki Türk çıkarlarına saldırırsa diğer ülkeler ne yapacak? Diğer ülkelerden kastı Suudi Arabistan ve Pakistan. Mekke Anlaşması'yla bileceğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda resmiyete bağlandı. 3 ülkeden herhangi bir tanesinin çıkarlarına yönelik bir saldırı 3 ülkenin hepsine yapılmış sayılacak. Yani böyle bir durum İsrail'i görmüş olacağınız üzere bu şekilde
telaşa sokmuş. Devamında yine günün öne çıkan gelişmelerinden bir tanesiydi. Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ne zaman Şam'da bulunan Emevi Camisi'ni ziyaret edeceğini, Şam'a ziyaret edeceğine dair önemli açıklamalar yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Şam'a ziyaretini aslında daha önce planlamıştı. Yani bu Ankara'da konuşulmuştu. Ancak 21 Nisan gibi bir tarihte netleşmemekle birlikte konuşuluyordu. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte maalesef hava sahası kapandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın planlanan ya da düşünülen ziyareti o zaman maalesef gerçekleşemedi. Ama herkes şunu bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir Şam aşığıdır. Ve Emevi Camii'nde namaz kılmaktan daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey olabilir. Şunu belki söyleyebilirim ben. Bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı İnşallah Şam'da göreceğiz, Emevi Camii'nde göreceğiz. Yani bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan Suriye'ye gidecek. Devamında kıymetli dostlar, Anka 3'ten de dün önemli bir gelişme vardı. Onu sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Anka 3'ün birinci prototipi tekrardan gökyüzüyle buluşmuştu. TUSAŞ tarafından bu görüntüler paylaşılmıştı. Fakat görüntülerde şimdi özellikle de gelelim güzelliklere. Aşağıda bazı güzellikler var. Süper Şimşek 2 tane. Gördünüz değil mi? Süper Şimşek Anka 3 uyumu sadece ölülerin göreceği cinsten bir uyum. Onu belirtmek isterim. Bileceğiniz üzere sizlere defalarca kez anlatmıştım. Süper Şimşekler kendisini düşman radarlarında sahte hedef olarak gösterebiliyordu. Yani havada Süper Şimşek mesela Anka 3'ün örnek veriyorum 5 kilometre ötesinde uçarken düşman radarları diyor ki Allah işte Türklere ait F-16'yı gördük hadi indirelim. Düşman hava savunma füzesi ateşleniyor. Halbuki havadaki Süper Şimşek belki düşman hava savunma füzesi Süper Şimşek'i vuruyor ama vurduğu şey aslında Süper Şimşek. F-16 falan değil Türkiye'ye ait. Ne oluyor bu sayede? Hava savunma sisteminin yeri belli oluyor. Daha sonrasında Anka şu ne yapıyor biliyor musunuz? Sağdakini attı ya diyelim önden imha edildi hadi hava savunma sistemi tarafından düşmanın. Soldaki Süper Şimşek'i bırakıyor. Soldaki Süper Şimşek de tespit edilen hava savunma sisteminin tepesine iniyor. Yani böyle bir olaydan bahsediyoruz. Ben yani ne zaman şu Anka 3 ile alakalı görüntüleri izlesem hani vardır ya abi bunu biz nasıl yaptık ya? Hep o duygulara kapılıyorum. Anka 3'ün bendeki yeri çok ayrı. Baksanıza bak. Şuradan yön alıyor. Yönü buralardan alıyor. Yatay, dikey değil. Allah'ın izniyle şu Süper Şimşekler de gövdesinin altına girdiği anda bunu cidden artık ölüler görecek yalnızca. Önemli bir gelişmeydi. Harıl harıl çalışmaya devam ediyoruz kısacası. Diyorum ve bugünkü gelişmeleri elimden geldiğince sizlere aktarmış oluyorum. Kıymetli dostlar tekrardan hatırlatmak isterim. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıdan olan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.